Şu an okey miyim? Üstümü soyunayım mı? Soyun. Kayıttayım ben. Selamlar herkese, ben Açelya. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Umarım gününüz umduğunuzdan çok daha güzel geçiyordur. Bugün aslında bu video için hiçbir planımız yok ve 4 kişiyiz. Apo var, Muşuk var yani Ebru ve yanımda Mirmir var. Bugün dördümüz dördümüz Kadıköy'ü gezeceğiz normal ve ben aşırı açım ve Her zamanki gibi. Mirmir'in canından maça çekiyor. As Önceki always. 5 dil biliyor. Şuraya Mira'nın CV'sini koyuyorum. İşe almak Apo isteyen- eziliyordu. Abi yaşlanır. Apo. Evet tamam. Neyse şimdi ilk maçı içeceğiz. Ondan sonrasında akışa göre ben bir tık açım. Maça içip gezineceğiz. Evet. Benden daha iyi kameraya alıştı bu arada. Benim bu kaçıncı çekimim? 4 falandır maksimum. Şimdi full aslında Muşuk. Sen de Gelsene. Gel. Bu üçlü çok güçlü. Ve çok güzel ve sıcak, samimi bir ortam. Beklemiyordum bu arada. Aynı anda söylediniz. Bu iş çok güçlü. Hiç Yani beklemiyordum. aynı yerde çalıştık. Çok samimi bir ortam çıkacağını düşünüyorum. O zaman bizimle maça içip arkadaşlar kamu spotu Mirmir'in kafasını tutmuyorum. Yasak. Yani saçı bozulur. Yasak. Buraya kamu Hepsinin varsa spotu, siyah sıkıntı beyaz o. ve kırmızı bir kamu spotu koyarsan sevinirim Apo. Çekiyor musun şu anda yoksa fotoğraf mı? Ne rengi oğlum? Renk gözükmüyor. Direkt köy ol. Neneciğim. Nene. Bak ezilecek. Şu anda Ebru ile Muşuk aslında Baştan Ebru ile Mirmir. Üf Apo üf. Girdin mi? Ama ben çıkacağım artık yemek yiyeceğim. Şu anda Ebru ile Mirmir takı bakmaya gitti. Onlar birazcık bakılsın. Ben burada aşırı açım ve geldiler. Fikir değişikliği, plan değişikliği, mochi Canım o yiyeceğiz. çiçekti. Ve ben yemekten önce tatlı yemeyi çok severim. Ve aşırı zorbaladığı bir konu. Yemekten Ama önce daha tatlı güzel. mı yenir Yenir. ya? Hayır ben Yenir. annemden Şimdi böyle mochi. öğrenmedim. Akşam ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Bu arada anneler günü, bütün annelerin, anne gibi hissedenlerin anneler günü kutlu olsun. Aslında şu anda pide yemeye geldik ve uzun zamandan beri cheat'te değilim. Çok açım, aşırı açım. Ve bugün aslında hiçbir spor yok, hiçbir şey yok. Bu arada açken çok hırçınım, Evet. çok hırçınım, Öyle biraz. çok açım. Enerji, enerji. Seni göremiyorum bu arada nur topu gibi parlıyorsun. Bunu çıkartayım. Daha iyi olur. Şimdi Poco'dan maça içtik. Maçtan önce tatlı yedik, işte yemek yedik, pide yedik. Ben üstüne mantı yedim. Yani dolaştık daha çok böyle akışta, çok konuşamadım. Şu anda şimdi konuşacağız, parka gideceğiz. Ya parka gitmeyi çok seviyorum. Hani aslında sadece çocuklara özgü olmaması lazım. Apo. Ve işte konuşuruz, ederiz. Bir çay, bir kahve, bir herhangi bir içeceğinizi alın veya kardiyo yapıyorsanız kardiyonuzla beraber bizi dinleyebilirsiniz. Hadi geçelim.
Muşuk sıkıştı, itfaiye çağırdı. Sığmıyorum ki. Yaparsın sen aslansın. Nasıl, ne yapayım? Yemek yedik ya. Ruj değişikliği istiyorum. Muşuk seni alabilir. Ah. Beni gerçekten çekiyor musun şu an? Evet. Değiş bekle. Değiş. Değiş. Fark yapma. Yap. Değiş. Bekle yap. Değiş. Zıplayayım bir tane de. Bir de zıplatma. Arkadaşlar zirve tek kişilik olduğu için çocuk oyun parkında şu zımbırtının üstündeyim. Ve zirve tek kişilik dedim, alo. Şş, İyi. çift kişilikmiş. Bak ama en tepede ben varım. Ondan dolayı. Oh. Şimdi beklediğiniz konuk ben değildim. O yüzden çünkü milli sporcu gibi bir tipim yok. Açı. Bize bunun sebeplerini anlatır mısın? Şimdi şöyle, aslında bu videoda farklı bir konuk ve o konuğun uyguladığı antrenmanı deneyecektik. Fakat konuğumuz maalesef ki bir tık rahatsızlandığı için yarışma sonrasında çok doğal ve hani çok yorgundu. Yorucu bir süreç. Yarışma gerçekten hem maddi hem manevi anlamda çok yorucu bir şey. Hem mentalite anlamında da. Ondan dolayı şu anda onunla bir çekim yapamadık. Erteledik. Umarım bir sonraki çekimde beraber bir çekim yapabiliriz. Mesela daha demin yarışmadan bahsettim ya. Hani 2 seneye falan hani yarışırım diyorum ya, hani seneye bir farklı planım var. Hadi yarışmaya girdim. Bende Türk vatandaşlığı yok. Ben Alman vatandaşıyım. Ondan dolayı da Türkiye milli takımına girebilmem için Türk vatandaşlığına sahip olmam lazım. Hadi diyelim ki Türkiye'de yarışacağım. Yarışmada beni boyar mısın? Tabii ki de boyarım. Bilmiyorum, ne bileyim artık. ne bileyim ben. Beni herkes yakından tanımıyor ya, veya hani dışarıda ilk görseydin sporda ve hiçbir şekilde beni tanımıyor olsaydın. Beni dışarıdan bir gözlemci olarak ne söyleyebilirdin? Dışarıdan ve tanıdıktan sonrasında. Aşırı soğuk gözüküyorsun. Spor yaparken özellikle. Sinirli ve soğuk gözüküyorsun. Ben yaklaşmaya korkabilirdim. Biz onunla sporda tanışmadık. Başka bir şekilde tanıştığımız için çok güler, yani birbirimize buluşacağımızı bilerek tanıştık. O yüzden çok güler yüzlü bir şekilde tanıştık. Ve bana çok garip gelmiş. İlk sosyal medyada falan gördüğümde böyle dedim hafif soğuk biri gelebilir karşıma gibi hissetmiştim. Ama sonra karşıma geldiği anda böyle sarıldım ama bir şey olur falan, öyle tanıştığımız için bir anda dedim okey, çok tatlış biriymiş aslında falan. Yani göründüğümden daha soft bir kişiliğin var aslında. Muşuk, hayır, farklı bir şey soracağım. Hoş geldin. Yeni bir konuğumuz var. Merhaba. Merhaba, elimi uzattım, mikrofonu istedim. Şimdi Muşuk'la biz aslında benim stajyerimden iş arkadaşım ve ilk iş arkadaşlarımdan birisi aslında. Ben çünkü daha üniversite öğrencisi olarak hiç iş deneyimim olmamıştı. Görüşmeye geldiğinde tanıştık hatta, o kadar söyleyebilirim. Evet, görüşmeye geldiğimde tanıştık ve doğal olarak bütün laboratuvar beni erkek zannetti. İlk bir hafta adaptasyon süreci. Bu arada ilk gördüğümde ben de öyle zannetmiştim. Bu arada sana bir soru. Çok stres altındayım. Çok stres altındasın. Çiçeğin seni sakinleştirir, enerji, yaysal. Sence iş yerinde nasıl birisiydim? Spordakiyle farklı mıydım, yoksa bak çünkü daha demin spordaki kişiliğimi de söyledim. İş yerinde nasıldım? Şöyle, iş ortamında ister istemez o soğuk, işte negatif, sadece iş odaklı olan ortamın dışında Açı çok disiplinli, kendi disiplinine çok sadık kalan, gelişime inanılmaz açık ve her ortamda da enerjisiyle gerçekten bunu yansıtan bir insandı. Ki zaten ilk tanışmaya geldiğimizde otomatik olarak ilk zaten espri üzerinden, hani telefon görüşmesi, dalga geçerken falan bir espri sohbeti oldu. Öyle bir gülüştük ama sanki çok uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi bir ambiyansa sahipti. Onun haricinde çalışırken zaten işini çok sevdiği için aslında işini değil aşk yapıyor gibi bir hissiyatla bir ortamda bulunuyor. O yüzden ben çok farklı bir karakter olarak hiçbir zaman görmedim. Aksine Mira'nın da dediği gibi gerçekten spor yaparken orada belli bir hedeflerin olduğu için onun aslında üstünde olan yüküyle çok ciddiye aldığın için öyle bir duruşa sahipsin. Birazcık da tabii ki de emek veriyor. Vücudunu da sergileme açısından onu yapıyor yani kendinde. Ama o da çok yakışıyor.
işteki işini çok seven halin de çok yakışıyor. Yemek yerken ki o çok mutlu olduğun an da sana çok yakışıyor. Yani her karakterini aslında en güzel şekilde taşıdığını düşünüyorum ben. Annem Bursalı değil benim. Muş'a buradan sanki veliler şeyindeymiş gibi teşekkürler. Bursa'la gelin Kadir. Çaydan mı geçti? Evet, bu arada Bursa doğumluyum. Babam İzmirli, annem Almanya, Rize karışımı var. Ben nereliyim bilmiyorum, Bursa'da doğdum. Apo bu arada Muş'un sevgilisi. Ben Apo ile o şekilde tanıştım. Muşuk dediğimde bakmayın, Muş'un adı da Ebru aslında. Hani ama soyadı Muşuk olduğu için çok işten beri, stajdan beri Muşuk diyorum. Sürekli. Hep Muşuk dedim yani. Hep lakap var. Mirmir, Muşuk, Apo, Açı. Açelya, Mirmir, Mira. Açelya ne be? Ha. Gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsun Instagram'da? Arkadaşlar benim de bir ailem var. Yorumları okuyan bir ailem var ve hani çok yaratıcı yorumlar. Yani çok fantezi dünyası veya ne bileyim Çok genişlemiş. çok geniş. Uygunsuz olduğunu düşünüyorum sadece ben. Kamu spotu ama hala fotoğraf çekiniyor. O telefondaki Kaç gigabayt? Kaç gigabayt hakikaten? Ben size içinin bir gününü anlatacağım. Genelde hani genelleme yaparak ama sabah kalkıyor. Önce gidiyor öğünlerini hazırlıyor. Kahvaltı. Sonra kahvaltısını ederken tavuğu pişiyor. Pilavı ya da ne yiyorsa o gün makarna yiyorsa makarnası pişiyor. Onları hazırlıyor. Öğünlerini sıralıyor. Salatalarını yapıyor. Onları dolaba koyup duşa giriyor. Duştan çıkıyor. Hazırlanıyor. Spora doğru bir geçiş yapıyor. Orada kafede oturuyor. Arginin içiyor. Bazen kreatin içiyor ama kreatini günün her anında içebildiği için ona birçok öncelik vermiyor. Bunu da içtikten sonra spora giriyor. Sporda en az yarım saat tuvalette bir vakit geçiriyor. Ben de onu genelde beklemek zorunda kalıyorum. Yarım saat işimi yapmıyorum. Yarım saat Yarım saat. sadece Yarım TikTok, saat. Instagram orada reelslerimi Yarım ayarlıyorum. saat. Yarım saat. Neyse ne ben bekliyor oluyorum. Reels ayarlıyor içeride. Giyiniyor ve spora giriyor. Ondan sonra spordan çıkıyor. Tekrar bir kafeye falan gidip sonra evine gidiyor. Öğününü yiyor hemen. Genelde arabada yiyor hatta. Diyor hemen protein yemem lazım diye çıkıyor spordan zaten. Genelde günü böyle bitiyor. Sonra da akşam matcha içmeye gidiyor benimle. Çünkü matcha is so good. Yani okulum olduğu günlerde de okula gidiyorum. Anne babam. Lütfen. Yani Evet okuluna gidiyor. Filiz abla Cener gerçekten okuluna gidiyor olduğu zaman. İptal etmezlerse. evet. Apo kaldım ya, çok yoruldum bu arada. Bir sonra şu an o kadar enerjim yok ki, aslında videolarda bu kadar enerjisiz değilim. Değil mi Apo? Çok yoruldum. Neden bu kadar yorgunum bilmiyorum. Aslında daha enerjik, daha aktivite yapan birisiyim veya ne bileyim. Daha enerjim yani, hani anladınız mı? Bu videoda o kadar yansıtamadım. Bir tık daha overthink saatime denk geldiniz. Ama yine de güzel bir gündü. Kafa dağıttık, eğlendik, yedik, içtik. Mochi'den sonra işte pide yedik. Pideden sonra da matcha içtik hani. Sonra parkta oyun oynadık. Pide ile mantıyı aynı anda yedi. Çünkü uzun zamandan beri o kadar yemek yemiyordum ama yiyordum da. Bir de aslında bir sonraki videolarda daha güzel şeyler gelecek. Bu sadece bir tık daha chill ve hani stabil bir video. Her video bu kadar olamıyorum veya hani hep böyle motivasyonum veya disiplinim yüksekte olmuyor. Bazen kendinize mola verin arkadaşlar. Bazen hani gitmiyor. Bugün bu kadardı. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.